Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. Kaç arkadan 4-5 kişi geliyor kaç. Polisi ara. Yollarda geçen her gün binlerce araç kamerası hiç beklenmedik anları kayıt altına alıyor. Çoğu zaman bu görüntüler sıradan bir yolculuktan ibaret olsa da bazen saniyeler içinde yaşanan olaylar izleyenleri şaşkına çeviriyor. Bugün bu videoda araç kameralarına yansıyan en rahatsız edici ve korkunç videoların 4. bölümünü izleyeceksiniz. Üstelik bu bölümde Türkiye'de yaşanan bazı araç kamerası olaylarını da ekledim. Bu görüntüler 2024 yılında Avustralya'nın iç kesimlerinde ilerleyen bir tırın kamerası tarafından kaydedildi. Gece saat 11 sularında yaklaşık 100 kilometre hızla giden ve oldukça yorgun olan tır şoförü dinlenebileceği bir yer arıyordu. Ancak yoluna devam ettiği sırada hiç beklemediği oldukça rahatsız edici bir olayla karşılaştı. Görüntülerde yolun ortasına aniden bir kişi geliyor. Kollarını iki yana açan bu kişinin bir elinde tava, diğer elinde ise cam bir şişe bulunuyor. Adeta tırın önünü kesmeye çalışan bu kişi şoförü durdurmaya çalışıyor. Ancak olayın en ürkütücü kısmı bununla da sınırlı değil. Çünkü yol kenarındaki aracın arkasında birkaç kişinin daha beklediği fark ediliyor. Yani görüntülere göre bu kişiler büyük ihtimalle yoldan geçen araçları durdurup gasp etmeyi planlıyordu. Ancak neyse ki tır şoförü soğukkanlılığını koruyarak yolun sağ tarafından dikkatlice ilerliyor ve herhangi bir zarar görmeden bu kişileri geride bırakmayı başarıyor. Yaşanan bu ürpertici olayın ardından şoför de hız kesmeden yoluna devam ediyor. Peki siz böyle bir durumla karşı karşıya kalsaydınız tepkiniz nasıl olurdu? Bu korkutucu araç kamerası görüntüleri 24 Ocak 2020 tarihinde kaydedildi. Jesse Gregory isimli bir polis memuru otoyol kenarında rutin bir trafik kontrolü yaptığı sırada beklenmedik bir olay yaşadı. Polis memuru aracın yolcu tarafındaki cama yaklaşıp sürücüyle konuşmaya başladı. Ancak birkaç saniye sonra hiç kimsenin beklemediği şoke edici bir olay meydana geldi. Aniden son sürat gelen bir araç kontrolünü kaybetti ve polis memurunun trafik kontrolü yaptığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru çimenlere savruldu. Ancak mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Hemen ayağa kalkarak çevresindeki kişilerden ambulans çağırmalarını istedi. Yaşanan bu kaza oldukça şiddetli görünse de olaydaki herkes hayatta kaldı ve polis memuru daha sonra şunları söyledi. Yani polis memuru gerçekten çok şanslıydı. Bir de aracın sağ tarafında değil de sol tarafında dursaydı işte o zaman olay çok daha trajik bir şekilde sonuçlanabilirdi. Sıradaki bu görüntüler 2 Kasım 2014 tarihinde kaydedildi. Videoda bir aracın gece saatlerinde bir otoyolda yüksek hızla ilerlediği görülüyor. Ancak birkaç saniye sonra sürücü yolun ilerisinde dikkat çeken şüpheli bir engeli fark ederek yavaşlamaya başlıyor. Yolun tamamını kapatan bu engel ise yalnızca 2 trafik konisinden oluşuyordu. Sürücü aracını durdurduğunda farlar aracın önüne doğru şüpheli bir şekilde yürüyen bir adamın yalnızca alt kısmını aydınlatıyor. Sürücü trafik konilerinin arasından geçmeye çalıştığında ise adam aracın önüne geçerek yolu kapatıyor. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediğini hisseden sürücü ise neler olduğunu anlamak için adama sesleniyor. What's going on? Can I help you with something? Yes.
Aslında otoyolun ortasına trafik konileri yerleştiren bir adamla konuşmaya çalışmak pek de iyi bir fikir değildi. Çünkü böyle bir noktada yolu konilerle kapatan bir kişinin niyetinin ne olduğunu anlamak mümkün olmayabilir. Videoyu paylaşan kişiye göre sürücü adama "yardım edebilir miyim?" diye seslendikten hemen sonra adam cebine doğru uzandı. Bunun üzerine bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayan sürücü hiç vakit kaybetmeden gaza basarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Yani demek istediğim, eğer sürücü adamla konuşmaya devam etseydi ya da araçtan inseydi belki de çok daha korkunç olaylar yaşanabilirdi. Ancak neyse ki böyle bir durum yaşanmadı. Bu rahatsız edici video 2023 yılında kaydedilen ve bir takipçimin bana mail üzerinden gönderdiği görüntülerden oluşuyor. İddialara göre birkaç arkadaş grubu dedelerinin cenazesinden dönerken oldukça tüyler ürpertici bir olay yaşamış. Yollarında sakin bir şekilde ilerleyen grubun önüne bir anda bir kişi çıkıyor ve elinde taşa benzer bir cisim tutarak arabaya doğru yürümeye başlıyor. Fakat sonrasında yaşananlar gerçekten rahatsız edici bir hal alıyor. Biri mi var bana mı öyle geliyor? Kim lan gece gece orada? Harbiden kim lan bu? Ne yapıyor lan bu? Birader çekil yoldan. Bas geç boş. Oğlum ver. arkadan da Geri birileri çıkılmaz. geliyor. Ana kaç 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 arkadan 4-5 kişi geliyor. Kaç. Dur, ben Polisi arıyorum. ara, polisi ara, polisi ara. Arıyorum. Dur. Çocuğu ne yapıyor lan gece gece? Yolun ortasında yüzü tamamen kapalı ve hiçbir şekilde görünmeyen bir kişi beliriyor ve elinde taş gibi bir şey tutuyor. Bu kişi yavaşça arabaya doğru yaklaşırken aynı zamanda ellerini iki yana açarak garip hareketler sergilemeye başlıyor. Fakat işin asıl rahatsız edici kısmı bu kişinin elindeki cisimle arabaya vurmaya çalışması ve arkadaş grubundan bir kişinin arka taraftan başka kişilerin de geldiğini iddia etmesi. Sürücü akıllıca davranıp hemen gaza basarak olay yerinden uzaklaşsa da kayıttaki kişinin arabaya isabet ettirecek şekilde vuramaması onlar için büyük bir şanstı. Peki sizin başınıza böyle bir olay gelse tam olarak ne yapardınız? Meksika'nın Nuevo Laredo kentinde 3 Ocak 2020 tarihinde kaydedilen bu araç kamerası görüntülerinde bir adam ve eşi sabahın erken saatlerinde ülkeye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra oldukça şüpheli bir manzarayla karşılaştı. Trafik ışıklarının olduğu bölümde farları açık şekilde duran araçlar ve çevresinde bekleyen birkaç kişi yolu tamamen kapatmıştı. Sürücü yaklaştığında orta şeritteki araç biraz ileri hareket ediyor ve dışarıdaki kişiler ona geçmesi için el işareti yapıyor. Ancak sürücü tam ilerlemeye çalıştığı sırada bir diğer araç aniden köşeden çıkarak açık olan yolu da kapatıyor. İşte o anda dışarıdaki kişiler aracın camlarına vurmaya ve kapı kollarını çekmeye başlıyor. It's the cartel. See that? Yolu kesen kişiler aracı durdurabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak sürücünün yaptığı hızlı manevralar sayesinde araç yolu kapatan diğer araçların arasından sıyrılarak geldiği yöne doğru kaçmayı başarabiliyor. İddialara göre bu tür gruplar özellikle belirli bölgelerde bu tarz sahte yol kesme yöntemlerini sık sık kullanıyor. O sabah yaşanan olayın ardından çalınan banka kartları ve diğer eşyalarla ilgili çok sayıda ihbar yapıldığı bildirildi. ...2023 yılında yoğun trafikte kaydedilen bu görüntüler bir trafik magandasının tehlikeli anlarını gösteriyor. Görüntülerde beyaz bir Doblo aniden hızlanarak çevresindeki araçların arasında makas atmaya başlıyor. O sırada ise yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücüleri büyük bir riske atıyor. Senin arabaya ceza gelir, haberin olsun. Bak fırlaya bak. Hareketlere bak salak ya. Bak. Ne oldu? Oo. Vurma da.
Bir anda hızlanıp makas atan bu sürücü diğer araçlara çarpmayıp kaza yapmadığı için belki de gerçekten şanslıydı. İddialara göre sürücü el frenini çekerek aracın yönünü değiştirmiş. Ancak saniyeler içinde yaşanan bu kontrolsüz hareketler çok daha büyük bir faciayla sonuçlanabilirdi. Yani trafikte nasıl bir insanla veya nasıl bir olayla karşılaşacağımızı asla bilemeyiz. Bu görüntüler Asayiş Berkemal'in Instagram hesabında paylaşılan oldukça şok edici bir videodan oluşuyor. İstanbul'da bir tır şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıkmış. Öfkelenen araç sürücüsü ise eline aldığı çekiçle aracının üzerine çıkarak tırın camlarını kırmaya başlıyor. Fakat bir süre sonra tır şoförü bu duruma daha fazla dayanamıyor ve bir anda gaza basıyor. Üstü çıplak olan bu adam o kadar öfkelenmiş ki önce tırın camlarını çekiçle parçalıyor, ardından bir de tekme atıyor. Tır sürücüsü ise o esnada hemen gaza basarak olay yerinden uzaklaşıyor. Fakat işin daha da ürpertici tarafı tır sürücüsü hareket ettiği sırada yaşlı adamın neredeyse iki aracın arasında kalacak olmasıydı. Neyse ki böyle bir facia yaşanmadı. Peki sizce tır sürücüsünün bu esnada aniden gaza basması doğru bir karar mıydı? ...2022 yılında Washington'da çalışan bir Uber şoförü her zamanki gibi bir yolcusunu almıştı. Sonrasında ise trafiğe katılmak için uygun bir anı bekliyordu. Ancak tam o sırada hiç tanımadığı bir adam aniden ön yolcu kapısını açarak aracın içine bindi ve olaylar bir anda gerilim dolu bir hal almaya başladı. Can I help you? Yeah, where that money at? You need to get out. What? Man, what the f*** you mean? Stop paying me. Where that money at? I don't have any money. Stop paying me. Where's that? Right now. Give I it to don't me. have right cash. Now. It's a digital world, bro. Man, give me your wallet. I don't have it. Give me your wallet. Right now. Give it to me. Araca binen saldırgan silahını çıkararak sürücünün cüzdanını istedi. Böyle bir durumda çoğu insan panikleyip istenileni yapardı. Çünkü silahlı birine karşı atılacak tek bir yanlış adım bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Ancak eski asker olduğu belirtilen Uber şoförü soğukkanlılığını koruyarak bakın tam olarak ne yaptı. Bro, stop. You gonna shoot me? Give me that wallet. Get the f*** out of here. You don't want to get shot? Come on, Give me man. that wallet, bro. No. Bro, stop playing me before I hit you right here. Give me that wallet, bro. I got him on camera, too. Oh, look at you. Awesome. Not gonna lie, I'm super grateful for you right now. Well, ex-military. Yeah. Yeah, I mean, that's insane. Olay daha da büyümeden şoför gaza bastı ve saldırgan araçtan inmek zorunda kaldı. Her ne kadar yaptığı hareket riskli olsa da sonunda hem kendisini hem de yolcusunu büyük bir tehlikeden kurtarmayı başardı. Olayla ilgili daha sonra herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak umarız saldırgan başka insanlara zarar vermeden önce polis tarafından yakalanmıştır. 2015 yılının Ekim ayında paylaşılan bu görüntüler gerçekten ürpertici ve bir o kadar da açıklanması zor bir olayı içeriyor. Söylenenlere göre bir kadın ve eşi gece geç saatlerde araçla ilerlerken bir geyiğe çarptıklarını düşündüler. Bunun üzerine aracın arka kamera görüntülerini izlerken gördükleri şey karşısında adeta neye uğradıklarını şaşırdılar. Çünkü çarptıklarını düşündükleri şey bir geyik değildi. Hit something. Hope it didn't hurt the car. Somewhere. Is that it right there? It is. Oh my gosh, go.
Aracın arka kamerasından neye çarptıklarını anlamak için görüntüleri izleyen kadın adeta şoka uğradı. Çünkü tam o sırada bir kişinin arabaya doğru hızla koştuğunu fark etti. Görüntü kalitesi oldukça düşük olduğu için bu kişinin tam olarak yüzü görünmüyor. Ancak arabaya doğru hızlı bir şekilde koşması kadın ve eşinin hemen oradan basıp gitmesine sebep oldu. Bir anda ortaya çıkan bu kişinin niyetinin ne olduğunu ve neden arabaya doğru koştuğunu ise muhtemelen hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Peki sizin tahmininize göre bu kişinin niyeti tam olarak neydi? Bu görüntüler 2018 yılında kaydedilmiş. Akşam saat 7 civarında yolunda sakin bir şekilde ilerleyen sürücü bir anda açıklanması güç bir olaya tanık oldu. Çünkü sağ şeritte ilerleyen bu kırmızı aracın arkasında hiçbir yere tutunmadan oturan bir kadın vardı. İşin daha da garip tarafı ise araç orta hızda ilerlemesine rağmen kadının hiçbir yere tutunmuyor olmasıydı. Bir süre sonra araç durdu ve kadın arabanın arkasından indi. Daha sonra ise aracın kapısını açmaya çalıştı. Ancak yaşanan bu olayın amacının ne olduğu hala bilinmiyor. Yani neden birisi hareket halindeki bir aracın arkasına oturup bir yere gitmek ister ki? Yağmurlu bir gecede yoluna devam eden bir kişi açıklanması oldukça güç bir olayı kaydetti. Yaklaşık 3 yıl önce Reddit'te paylaşılan bu görüntülerde her şey ilk başta tamamen normal görünüyor. Ancak birkaç saniye sonra kameraya yansıyan garip bir detay izleyenlerin kafasında birçok soru işareti bırakıyor. Şimdi görüntülere bakalım. Görüntülerde aracın ön camının üst kısmında sanki birisi elini uzatıyormuş gibi görünen garip bir şekil beliriyor. İlk bakışta bir eli ve uzun parmakları andıran bu görüntünün tam olarak ne olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmamış. Bu yüzden görüntü kısa sürede birçok kişinin dikkatini çekmiş. Yorumlarda ise bazı kullanıcılar bunun bir tabela, ağaç dalı ya da cama yansıyan başka bir cismin oluşturduğu optik bir yanılsama olabileceğini öne sürüyor. Peki sizce kameraya yansıyan ve bir eli andıran bu şekil gerçekte ne olabilir? Sıradaki bu videoda gece geç saatlerde evine giden bir adam yol kenarında birisini gördüğünü iddia ediyor. Oldukça karanlık olan bu yolda ilerleyen sürücü yavaşça yoluna devam ederken kamerasıyla etrafı kaydediyor. Ancak birkaç saniye sonra gerçekten de yol kenarında kameraya birisi yansıyor. Oh my car in reverse. There was somebody walking in that distance. It looks really sketchy. It's like right under that sign over there. Let me try to zoom it in for you guys. See if you guys can see anything. No, I'm gonna have to put the lights over there for the car. I'm trying to get you guys a picture of this. But this thing is scary as I have never seen no one look like this or be like this. See if you guys can see it with the light down there. Oh no, still too far. I'm getting on the road here by it and I don't see nothing still. I'm gonna zoom it out. Where did they go? I don't know where they went. What the f? He's standing like under the sign over there. I don't know if you guys can see that. He's legit like standing under that sign right there. Just like right there on the side of the road. Sürücü yol kenarında gerçekten birinin olduğunu fark edince uzun farlarını açtı. Farların aydınlatmasıyla birlikte siyah tişört, koyu renk kot pantolon ve yüzünde maske takan bir kişi net şekilde ortaya çıkıyor. İlk bakışta sergilediği tavırlar oldukça tuhaf görünüyordu. Ancak sürücü iyice yaklaştığı anda bu kişi aniden araca doğru hamle yaptı ve kapıyı açabilmek için kapı koluna asıldı. Do you see that right there? Do you see that? Who the But they got like some weird mask or something on. What the is that? What the Oh what the Oh what the Bu kişinin kim olduğu ve gece yarısı ıssız bir yolun kenarında ne amaçla bulunduğu bilinmiyor. Fakat aracın kapısını açabilseydi neler yaşanacağını düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyor.